Merhaba arkadaşlar, yeni Frontia'mızın ilk yakıt dolumunu gerçekleştirdik. Tamamıyla depomuz boştu ve 45 litrelikte bir yakıt aldık. Bugünkü fiyatlardan baktığımız zaman ise 2173 TL'likte bir yakıt aldık. 45 TL 14 kuruş olaraktan da litresi gözüküyordu. Şimdi aracımızın hibriti biz de ilk defa test ediyoruz. Buraya gelesiye kadar neleri hissettik derseniz, süspansiyon konforu, koltukların rahatlığı, bir de direksiyonun yumuşaklığıyla beraber çok güzel bir versiyonumuz olmuş. Şimdi isterseniz hafiften bir bayiye kadar gideceğiz. Bayiye kadar da kısa kendi izlenimlerimden bahsedeyim sizlere. İsterseniz geçelim. Evet arkadaşlar, yakıt dolumumuzu gerçekleştirdik ve bir de artık Opel'de standart diyebilecek olduğumuz ne var derseniz, vitesi D konumuna aldığımız zaman aracımız el frenini kendisi otomatik indiriyor ve el frenimizi kendisi indirdi ve yolculuğumuza başlıyoruz. Direksiyonun yumuşaklığı çok güzel. Opel bu combo ile beraber bu direksiyonlara geçmişti. Hidroelektrikli direksiyon olarak geçiyor. Yani küçük parmağınızla dahi çok rahat çevirebildiğiniz, ancak hızlandıkça sertleşen bir direksiyon yapısı var burada ve direksiyonun hem ele oturuşu hem de tutuş pozisyonları çok güzel arkadaşlar. Direksiyon yönden çok güzel bir araç ve bir de şunu görüyoruz, kablosuz CarPlay Android Auto'muz var. Ben şu anda telefonumu Bluetooth'tan ekranlara bağladım ve gördüğünüz gibi de kablosuz CarPlay Android Auto'muz da otomatik olarak devreye girdi. Evet, onun haricinde ana ekranımıza geliyoruz. Sade, net, okunaklı ve videonun başında da söylediğim gibi de tamamıyla Türkiye'nin fiyat performans aracı olacağı. Benim 2 çocuğum var veya 3 çocuğum var, bagaja ihtiyacım var dediğiniz zaman da 460 litrelik bagajıyla her türlü uzun yolda işinizi görecek olan ve arka diz mesafesi arkadaşlar, şunu söyleyebilirim. Opel'de şu anda en iyi diz mesafesine sahip aracın içerisindeyiz ki bunda mutlaka bayilere gittiğiniz zaman da bir deneyimleyin derim. Çünkü diz mesafesi konusunda çok başarılı bir araç. Sade, net, her şey böyle olması gerektiği gibi şekilde ayarlanmış. Evet, ekranı gösterelim. 10 inçlik burada bir tane ekranımız var. Dediğim gibi sade ve net var. Medyaya basıyorum, çalan müziğimi görüyorum. Ana ekrana bastım, Android Auto'ya direkt geçişini görüyorum. Ana ekrana bastım, navigasyonu görüyorum. Geçtim, Android Auto burada. Şimdi araçta arkadaşlar hem kablosuz CarPlay Android sayesinde telefonlardaki navigasyonu kullanabiliyoruz. Ama ekstra ne var derseniz de şöyle göstereyim. Gayet hızı yeterli olan, gayet verimli olan. Şöyle hatta eksi yapalım. Ben buradan anlıyorum. Burada bir donma yaşarsa ekranlar biraz zayıf oluyor. Ama gördüğünüz gibi herhangi bir donma yaşamıyoruz. Kendinden de navigasyon var arkadaşlar. Yine söyleyeyim, kendinden navigasyon artı isterseniz de Android Auto'ya basaraktan da telefondaki navigasyonunu görebiliyorsunuz. Ekranımız burada 10 inç ve gördüğünüz gibi de ekran net bir şekilde de bütün hepsini de görebiliyorsunuz. Android Auto böyle küçük olaraktan değil, haritaları büyük olaraktan gösteriyor. Bu da güzel, verimli olmuş. Ana ekran resmine basıyorum. Android Auto, CarPlay, navigasyon, telefon bağlantısı ve medyayı da burada net bir şekilde görebiliyoruz. Net, okunaklı. Opel'in son dönemde pür panel dediği, tamamıyla sadeleştirilmişlik üzerine kurgulamış olduğu bir aracın içerisinde ve net bunlar da görünüyor arkadaşlar. Okunaklı, net, karışık olmayan burada bir tane 10 inçlik ekranımız var. Sürücü bilgi ekranında ise yine 10 inçlik burada bir ekran yer alıyor. Burada da yine araçta ne kadar yakıtla yol yapabileceğimiz, hararet göstergemiz, trafik levha okuyucumuz gibi bütün bilgileri burada net bir şekilde de görebiliyoruz. Evet, ilk izlenimlerim arkadaşlar, araba gayet ferah. Böyle içine bindiğiniz zaman darlık hiçbir şekilde yaşamıyorsunuz. Ve bir de benim bu arabada en çok beğendiklerimden bir tanesi şu oldu. Aracın yalıtımı arkadaşlar gayet yeterli bir düzeyde. Yani rakiplerini de test etmiştim. Oralarda böyle bir ses yalıtım bulamıyorsunuz. Ancak Opel burada ses yalıtımına önem vermiş ve herhangi bir şekilde, mesela şu anda 80'le gidiyorum. Ali, kamera mikrofona belki çok yansımıyordur ama lastiklerde herhangi bir yuvarlanma sesi duyuyor musun? Maalesef duymuyorum. Değil mi? Yani yuvarlanma sesi yok. Dışarıdan herhangi bir şekilde rüzgar sesi yok. Yani yalıtım konusunda Opel bunun üzerine çalışmış ve herhangi bir şekilde de yalıtımdan da, yani benden geçen not oldu ve fiyat performans aracının içerisindeyim. Bunlara baktığım zaman da gayet verimli. Şimdi diğer bir fiyat performans diyebileceğim özellik ise arkadaşlar şu. Araçta 1.2 136 beygir benzinli bir motor bulunuyor ve şanzıman destekli olaraktan da 21 beygirde bir elektrikli bir motor bulunuyor arkadaşlar. Yani toplamda aslında baktığımız zaman 157 beygirlik bir güç var. Ancak ikisinin bileşik değeri 145 beygirde geldiği için Opel'in kendi resmi sitesine girdiğiniz zaman bu aracı 157 beygir değil, 136 beygirde değil, bu arada 145 beygir göreceksiniz. Çünkü bir elektrik motoru ve benzinli motorun desteğiyle beraber de 145 beygirlikte bir güç bulunuyor. Motorun sessizliğine biraz bakalım. Şöyle biraz yüklenelim. Evet, devir yükseldiğinde de herhangi bir şekilde böyle aşırı bir motor gürültüsü duymuyorsunuz. O motorun güzel bir sesi var, onu duyuyorsunuz. Motor sessizliği yönünden de gayet yeterli arkadaşlar. Bunu da mutlaka
Benim yorumlarım bu şekilde ama her zaman diyorum bütün bayilerde test araçları var arkadaşlar. Artık hem hibritin hem de elektrikli versiyonumuzun test araçları var. Mutlaka bayilere uğrayıp bir test sürüşü yapmanızı tavsiye ederim. Sizin de eğer bagajı geniş, iç genişliği güzel, koltuk rahatlığı yönden de Opel bu araçlarda IntelliSeat olarak bir koltuk sistemi kullanıyor. Kuyruk sokumunun olduğu yerdeki yer batmasın dahi diyerekten yolculuklarda sizi rahatsız etmemesi üzerine de tamamıyla oralar oyuk bir şekilde yapılmış ki bindiğiniz zaman koltukların rahat olduğunu net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Ben yaklaşık 150 kilometredir elektrikli versiyonunu kullanıyorum bu aracın. Yani viraj yeteneğini onda deneyimlediğim kadarıyla gayet güzel bir viraj yeteneği var. Zaten Opel deyince benim aklıma her zaman viraj yeteneği gelir, koltuk rahatlığı gelir. Yine onları da Opel Frontera'da Opel bize sunmuş arkadaşlar. Evet, direksiyonumuz çok rahat bir şekilde demiştim. Hız sabitleyicimiz var, hız sınırlayıcımız var. Kablosuz CarPlay, kablosuz Android Auto'muz var. Tek bölgeli dijital klimamız var arkadaşlar. Ondan da bahsedeyim. Kablosuz telefon şarjımız bulunuyor. Katlanabilir yan aynalar, kör nokta uyarı sistemleri, ön arka park sensörü, geri görüş kamerası, koltuk ısıtmalar artı direksiyon artı ön cam ısıtma da bulunuyor arkadaşlar. Çünkü en dolu aracın içerisindeyiz ve gayet de güzel olmuş. Ve aracın yolu açık olsun. Ben satacağına çok fazla inanıyorum. Çünkü siz Opel bayilerine geldiğiniz zaman benim belirli bir bütçem var ancak bagajı geniş, içi geniş bir araba istiyorum dediğiniz zaman size bir seçenek sunamıyorduk. Ama Frontera tamamıyla bu boşluğu dolduruyor ki çok da güzel dolduracak. Dışarıdan da yakışıklı bir araç, güzel bir araç. Bir ortama girdiğiniz zaman dahi kendini gösteren bir araç. Eski Frontera, 93 yılında çıkan Frontera'ya da atıflar da var aracın içerisinde ve gerçekten de güzel bir araç. Dediğim gibi beni boş verin. Siz mutlaka bu aracı bayilere gelerekten kendiniz test edin arkadaşlar. Şimdi bayimize geldik. İsterseniz biraz da dışarıdan bahsedeyim. Evet, hibrit versiyonunu dışarıdan bakıyoruz. Lansman rengi arkadaşlar. Zevkler ve renklerdir. 10 kişi gördüğü zaman 9'u şu ana kadar beğendi. Siz de aracın rengini beğendiyseniz yorumlara bekliyorum. Burada 17 inç elmas kesim 265-60 R17 olaraktan lastiklerle beraber gelmiş. Ön arka park sensörlerimizi görüyoruz. Bir de arkadaşlar ön park sensörünün haricinde bir de yanlarında park sensörü var. Bu da yüksek kaldırımlara ve duvara doğru yanaştığımız zaman da bu park sensörleri de yine size aradaki mesafeyi gösteriyor ki çok da güzel işe yarıyor. Aynalardaki sinyallerimizi görüyoruz. Siyah piyano bilek aynalarımız, siyah tavanımız, siyah tavan barlarımız da burada yer alıyor. Şimdi istersen Ali arkaya doğru bakalım hafiften. Evet, aracın herhangi bir şekilde elektrikli ile hibritin arasında dışarıda dizaynda herhangi bir değişiklik görmüyoruz. Buradan baktığımızda yine arka sis farımız orada, led stoplarımız orada yer alıyor. Frontera yazımız siyah bir şekilde ortada ve siyah logomuz da var. 460 litrelik bagajımızsa şöyle açalım. Gayet geniş bir bagajım var. Evet, bagajımızı da kapatalım. Evet arkadaşlar, bu aracın A'dan Z'ye bir tanıtımı gelecek sizlere ve ne gelecek derseniz de şimdi yakıt aldık. Peki bu yakıtta ne kadar yol yapacağız? Şehir içi yakıt tüketimi ne olacak? Buradan bir Banaz ilimiz var. Banaz iline doğru bir yolculuk yaparız. Orada uzun yolda bakalım yakıt tüketimi ne olacak? Bunlarla alakalı da Ali Bey ile beraber çok yakında bir video çekeceğiz. Takipte kalın. Şimdilik bu kadar diyelim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.